Açıkçası ilk başta ben hep şeyi düşündüm. Hani bana iyi gelecek, beni iyileştirecek toprak. Çok uzun yıllar olmuştu. Hani o tarla maceram çocukluğumda kaldı. Sonrasında işte üniversitedir, iş hayatıdır, farklı alanlarda çok çalıştım. Ya o kadar uzak kaldım ki yani yapabilir miydim gerçekten, görmek gerekiyordu. Köylü çocuğuyum. Ben de Adıyaman'da büyüdüm. Tarlalarımız vardı, ekinlerimiz vardı. Biz kendimiz yani ekip biçiyorduk. Ben 2005'ten 2016 Barış'ın akademisyenler bildirisini imzaladığımız ve akabinde de işten çıkarıldığımız zamana kadar Mersin Üniversitesi'nde çalışan bir akademisyen idim. Ben halihazırda da çalışıyorum. Tarım teknikeriyim. İlçe tarımda çalışıyorum. Hafta sonu tarladayım. Hafta içi mesaideyim. Çok yoğun iş olduğu günler, ekim zamanı, dikim zamanı 2 gün, 3 gün izin alıyorum. Kazım, orada marul var mı? Marul var mı? 1-2 tane alayım mı? Böyle kökünden söküyoruz. Tezgaha koyduğumuz zaman müşteri alınca toprağını kesiyoruz. Yani toprağını şimdilik kesmiyoruz ki tezgahta solmasın. Alalım şunları. Toprağa dökülmesin, altından tut. Kooperatifin bu projesinde Vakas hocamız var, başkan yardımcımız. Bu tarla var, burayı ekip biçebilir misiniz, yapabilir misin dedi. Yaparım dedim, ben köylü çocuğuyum, yapabilirim dedim. Ondan sonra başladık. Çok şükür yavaş yavaş götürmeye çalışıyoruz. Eşimin bir emekliliği yok. Geçim üzerine. Yani bizim geçim kaynağı olarak giriştik, biz hobi olarak değil. Biz kazanırsak kooperatif de kazanır. O yüzden elimizden geldiğince eşimle beraber sürekli her gün buradayız. Yani inan ki sabah geliyoruz, akşam gidiyoruz, doğru dürüst evimizde oturamıyoruz. Gittik mi bir uyku basıyoruz, zar zor yemek yiyip yatıyoruz. Benim pembe ayakkabılarım falan da çekin böyle. Hadi mısır topluyorum ben, hadi. Bu projeden arkadaşım sayesinde duymuştum. Arkadaşımla bir sohbet ortamında dedi işte böyle bir kent tarım projesi var. İşte ekim yapılıyor. Mezitli Belediyesi böyle bir olanak sağlıyor. Kadınlarımıza destek, kooperatifimiz Soluneva diye. Ben de o sohbet ortamında duydum. Dedim ki biz de bilsek biz de yapardık diye düşündüm. Ben de bir ev hanımıyım. Sonra telefon ettiler bana, arkadaşım telefon etti. Toplantımız var dedi. Soluneva kooperatifimizde dedi. Siz de katılın işte yaparım diyordunuz diye. Öylelikle kooperatife geldim, tanıştım. Daha sonra da karar verdim. Böyle bu işe başladık işte. Kooperatifimiz kurulduğu zaman esas faaliyet alanını tarım olarak belirledi. Yani belki başka şeyler de yaparız ama esas olarak bir tarım kooperatifi olalım dedik. Galiba bizi kent tarımıyla birleştiren temel dinamik de bu oldu. Mezitli sınırlar içerisinde aslında tarıma çok uygun alanlar ne yazık ki kalmadı. Tamamı yapılaşmaya açık şu anda imarlı arsalar. Bu imarlı arsalarda henüz yapılaşmamış arsaların olduğu yerlerde arsa malikleri buraları kadın üretici kooperatifine inşaat yapılana kadar kullanma izni vereceğini söyleyince başkanımızın tabii öncülüğünde ve onun ricasıyla. Şimdi burası farklı. Türkiye'de hiç yok. Kent içindeki boş arazilerin ekonomiye dönüştürülmesi kadın kooperatifi kanalıyla bir başka ikinci örneği yok. Mezitli'de bir vatandaş boş arsaların büyük bölümü o kişiye ait. Büyük olan imarlı arsalar. Şu anda içerisinde bulunduğumuz arsa da dahil.
böyle 5-6 dekar olan, yani 5.000-6.000 metrekare olan ve şehrin en güzel yerleri buralar, biliyorsunuz. Hemen arkamız deniz. Çevremiz bakın 4 taraf 10-15 katlı binalarla çevrili. Bu şekilde yerleri var vatandaşın ve bunu bekletiyor. Buralar eskiden çöplük gibi oluyor. Herkes molozunu döküyor. Pis alanlardı. Şikayet gelirdi. Hem buralar temizlenmiş olur dedik. Sonuçta bizim elimize kadınların tarımsal üretim yapması için sunulan 30-35 dönümlük bir toprak sağlandı. Şimdi açığa çıkarttığımız kaç dönüm arazi varsa buralardan gelsin, kendisi üretsin, kendisi tüketsin, satsın. Biz sadece ona imkan ve olanaklar sunalım. Bizim imkan ve olanaklarımız ne ilgili? Mekan bulmak. İkincisi ne? Buranın graderlerle temizlenmesi, traktörlerle sürülmesi, su benzeri şeylerle ilgili. Bu belediyeden bağımsız olsun. Ama belediye bunların önünü açsın. Ondan sonra 3. aşamada kadın kooperatifi devreye giriyor. O da bu üretimi yapacak olan kadınlarla olan bağlantıyı sağlıyor ve organizasyonu yapıyor. Aslında o kadar hızlı gelişti ki ilk ürünü mesela kooperatif ve belediye işbirliğiyle yaptık. Bir Mısır maceramız var ama şeyi biliyorduk. Arzu ettiğimiz kent tarımının bu şekilde işte belediye park bahçelerin desteğiyle yapılan bir üretim olmadığını biliyorduk. Dolayısıyla biz geçen senenin Eylül ayının başında önce kooperatif ortakları kendi aramızda konuşmaya başladık ve ondan sonra da tarım yapmaya hevesli olacağını düşündüğümüz arkadaşlara tek tek ulaşmaya başladık. Hani bu kulaktan kulağa iletişim yöntemiyle tarım yapmak isteyen arkadaşlarla konuşalım, bakalım onlar ne bekliyorlar, birlikte ne yapabiliriz? Bunları ortak bir tartışma, konuşma süreciyle netleştirmeye çalıştık. Yani açık havada olmak, toprakla uğraşmak, üretmek, bir de koronadan uzak, tarlanın içinde olmak daha güzel hissettirdi. Annem hayatı boyunca üreten ve karınca gibi çalışan bir kadın oldu. Ne kadar yorgun olursa olsun her gün mutlaka gidip bir teftiş yapmazsa rahat etmiyor. Onlara çocuğu gibi bakıyor. Geldiği zaman yorgun ama mutlu oluyor. Bilmiyorum, ben psikolojik olarak aile birliğimiz açısından da çok iyi geldiğini düşünüyorum. Valla memnunum. İyi ki yaptılar, ben bu projeden çok mutlu oldum. En azından temiz ürün yedik. Sevdiklerime de temiz ürün ikram ettik. Fazlasını da sattık. 3-5 kuruşta para bulduk. Oh, şahane. Bu gönüllü kadınlarımızla birlikte bir planlama yaptık. Ekim listesini onlara bıraktık. Yani size bu kadar alan tahsis ediyoruz. Bu alan üzerinde ne ekmek istersiniz şeklinde. Onlar kendi aralarında toplandılar. Orada da çok güzel bir birliktelik sağladık. Patlıcandan domatese, bibere, salatalığa, karnabahara kadar aklınıza ne gelirse her türlü şeylerin üretimi yapılıyor bu sahada. Şu anki yazlık ektiğim bamyan var. Bamyanın toplaması çok zahmetli. Çok zor. Yetişmesinde de bayağı biz doğal ürettiğimiz için bunlarda kimyasal gübre, ondan sonra ilaç, hiçbir şey yok. Doğal olduğu için büyümesi de zor oldu. Bakımı da zor. Hayvan gübresi kullanıyoruz genelde işte. Başka bir madde kullanmıyoruz yani. Sadece hayvan gübresi kullanıyoruz. Solucan gübresi kullanıyoruz. Yani gayet de güzel. Tabii bazı şeylerimiz oluyor. Domateslerimiz çürüyor bazen işte ilaç kullanmadığımız için. Fasulyelerimiz işte siyahlanma oldu, böyle böceklenme oldu. O kadar yani. Kimyasal gübreler kullansak, ilaçlar kullansak daha kolay bir verim alırız. Ama şimdi biraz daha zor yani. Yine de sağ olsun belediyemiz olsun, kooperatifimiz olsun. Çok destekler bize, yanımızdalar. Mücadele ettik, ilaçladık doğal şeylerle. Defne yaprağı, işte Arap sabunu. Yorulduk ama sonuç çok iyiydi. Hani dönütlerini aldıktan sonra, buradaki insanlarla paylaştıktan sonra ne kadar iyi bir şey yaptığımızı, ne kadar doğa dostu bir süreç içerisinde olduğumuzu öğrendik. Ve hiç para kazanmasak bile, tarlada kalsa bile ürünlerimiz, biz bu ürünleri doğa dostu, ilaçsız, zehirsiz yapacağız dedik. Ve artık hani kaygılarımız biraz daha doğaya dönük.
Şey soracağım. Bizim tarlada bıraktığımız şeyi kırmışlar. Böyle uzun el çapasını. Sizde ondan var mı? Ya böyle çatal çapa. Ama ya da onu alayım geleyim onu ucundan kırılmış. Ama sağlam yani aslında. Şu an burada ilk defa sıcak kompost yapmaya çalışacağım. Soğuk kompost yaptık. Şurada mesela kompost yanı var. Bokashi kompostu yapıyoruz. Evde solucan kompostum var. Ama sıcak kompost ilk defa yapacağım. O yüzden heyecanlıyım. Buranın toprağı o kadar güzel bir toprak ki insan şeye çok üzülüyor. Her tarafın bina ile dolmasına. Çünkü gerçekten müthiş bir bereketli, şahane bir toprak. Nefis bir toprak yani. Mezitli halkı çok bilinçli. Buradaki apartmanlardan inanın o kadar teşekkür geldi ki burayı bu şekilde kent tarımına kazandırdığınız için hem olabildiğince organik diyelim hem ürüne ulaşımları çok kolay. İleride bir tane yine tarlamız var. Onu ekmiştik. Durumu ne diye bakmaya gittim. Bir baktım oradan birisi düdük çalıyor. Birisi işte geldi bisikletiyle ne yapıyorsunuz burada falan diye. Ben de dedim işte biz kooperatif olarak biz bakıyoruz. Bize dediler başka birisi girdi. İşte çalıyor falan zannediyoruz dediler. Yani orada onlar da sahipleniyorlar. Yani orada sahiplenme duygusunu paylaşıyorlar yani. Çok hoşumuza gitti. Çünkü onlar için de faydalı. Orası pis ve moloz yığınıydı. Şimdi orada bir üretim var. Üstelik kadınlar üretiyor ve kadınlar ürettiklerini de paylaşıyorlar yani. Etraftan tabii ki gözlemleyenler var. Arkadaş olduğumuz çevremiz var artık. Telefonlarımızla görüşebiliyoruz. Bizi kahvaltıya davet edenler var. Onları biz davet ediyoruz. Ürünlerimizden biz de onlara ikram ediyoruz tabii yere. Gelip alış yapıyor, alıyorlar bizlerden, ürün alıyorlar. Böylelikle bir bağ oluştu aramızda. Bunu sana veriyorum. Taşıma işi de sende. Tamam. Bak burada da var yanımda. Dur oradan. Kopardım. Yasemin kolay yok. Bak gidiyor kızdan. Hepiniz beni takip edin. Hepiniz. Bakın işte ay çiçekleri. Anne bak ay çiçeklerine. Evet. Bilimsel yöntemlerle desteklenmiş, bilgiyle desteklenmiş, pazar kaygısını da taşıyan yani satılabilir olan buradan gelir elde edecekleri, bunu yaparken de diğer kent bileşenleriyle temas edecekleri, sohbet edecekleri bir faaliyet örmek istiyoruz. Dolayısıyla o küçük ölçekli sadece hobi amacıyla yapılan üretimden farklı. Biz burada bir üretim faaliyeti yapıyoruz. Tüketicinin ise daha sağlıklı, daha güvenilir, daha taze ürünü doğrudan üreticiden almasını istiyoruz. Yani bu yapılan bir iktisadi faaliyet. Bunun altını çizmek lazım. Bu şimdi benim için gerçekten çok kıymetli, çok emek verdik. Hani bu emek çok sık kullanılan bir şeydi. Ben de bu tarlayla birlikte anladım. Gerçekten çiftçi inanılmaz bir emek veriyor. Yani bu böyle tarif edilebilecek bir şey değil. O yüzden böyle çok kıymetli görüyorum bunu. Sonra bunu birine parayla verdiğimde, yani bu benim için paha biçilmez. Verdiğimde 5 liraya vermiş oluyorum ve 5 liraya düşürmüş oluyorum diyelim ya da 3 liraya. Yani haksızlık yapıyorum gibi geliyor bana şu güzelliğe, şu emeğe.
Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunların hepsi Nasılsınız? benim mi yoksa? Şimdi bakalım hangisi sizin? İlk deneyimimiz, yani memnun musunuz ürünlerden? Memnunum tabii. Olmaz mıyım? Yani özellikle ıspanak, ben bu mevsim hiç başka yerden ıspanak almadım. Bunları da şimdi topladınız öyle değil mi? Yani bu Öyle gibi başlıyorum Evet. toplamaya, bu saatlerde bitiriyorum işte bulunmaz ancak. bir nimet yani tarladan yeni toparlanmış ürün tüketmek. Satış noktasında, pazar konusunda başkanımız ve ekibi, Mezitli Kadın Kooperatifi önümüzü çok açtı. Özgür Kafe bünyesinde her gün düzenli olarak standımız kuruldu ve kış sebzelerin tamamını orada perakende olarak sattık. Diğer tarafta toptan alışveriş yapanlarımız oldu, satış yapanlarımız oldu. Tarla başında insanlar satın almayı seçtiler. Çok iyi takipçiler, işte ıspanağı bitirdiniz sırada ne var gibi sorular onlardan geliyor esasında. Önerilerle geliyorlar keza. Satış noktasında da problem yok. Halk bekliyor ve tad aldı. Gerçek anlamda işte ıspanağın diğer ıspanaklardan çok farklı olduğunun dönütünü aldık. Bu bize ne derler, motivasyon katan değerli detaylardan biri. Kaynağını bilmek, tazeliğine güvenmek, Temizliğine güvenmek. Temizlik derken zirai açıdan temiz olmasını kastediyoruz. Zehirsiz, ilaçsız. Bir kere rafta beklememiş olması, toplanıp hemen önümüze konması büyük bir nimet. Normalde burası upuzundu böyle. Ama şimdi ara sezonda kışlık ürün bitti, yazlık ürün ekiliyor ya. Şimdi yani ara sezon oldu biraz ama bu upuzundu yani. 15 kadın arkadaşımız üretim yapıyor. Bu gördüğünüz sebzeler gibi kendi tarlasında şu an domates, biber, kabak, patlıcan her neyse üretiyorlar. Yaklaşık 15-20 gün sonra burası bir şölene dönecek. Sokaklar yankılandı, domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünya